Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz 44 beden düşük omuzlu bir kadın yeleği. Video anlatımında 44 beden anlatılıyor ama bu yeleği istediğimiz her bedene göre rahatlıkla örebiliriz. Birazdan hesaplamaların nasıl yapılacağını anlatacağım. Anlatım videosunu 3 bölüm halinde ayrıntılı bir şekilde anlattım. Birinci bölümde arka beden, ikinci bölümde ön bedenler, üçüncü bölümde ise kenar patları ve dikiş işlemleri anlatılıyor. İlk olarak ölçülerini ve gerekli malzemeleri vererek başlayalım. Yeleğimizin eni yaklaşık olarak 58 santimetre. Boyu omuz başından etek ucuna kadar 64 santimetre. Kol derinliği yaklaşık olarak 20 santimetre. Kol altından etek ucuna kadar olan uzunluğu 40 santimetre. Yaka derinliği 27 santimetre. Yaka genişliği lastik bantlar arası 16 santimetre. Lastik bantlar arasındaki omuz genişliği ise yaklaşık olarak 20 santimetre. Gerekli malzemeler ise %45 akrilik, %55 pamuk karışımlı 50 gramlık yumaklardan 9 adet kullandım. 9. yumaktan bu kadar arttı. Sizin kullanacağınız iplik miktarı kalınlığa göre değişiklik gösterebilir. Yeleği örerken 3 ve 3,5 numaralı şiş kullandım. Yaka bandını örmek için de yine 3 ve 3,5 numaralı 1 metrelik misinalı şişe ihtiyacımız var. Ayrıca tığ işlemleri için 6 numara 3,5 milimetrelik bir tığa, bir yün iğnesine, bir makasa ve birkaç ayraca ihtiyacımız olacak. Gelelim hesaplamalara. İlk olarak 3,5 numaralı şişimizle ve kullanacağımız ipten 26 ilmek alarak 11 santimetre yüksekliğinde desenimizden bir numune örüyoruz. Daha sonra ördüğümüz numuneyi ıslatıp fazla suyunu sıktıktan sonra bir havlu arasına yerleştiriyoruz. Yine havluyla da sıkarak fazla suyunu alıyoruz. Düz bir zemin üzerinde kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra enini ölçüyoruz ve 10 santimetreye düşen ilmek sayısını sayıyoruz. Ben saydım 24 ilmek. Yine 10 santimetreye düşen sıra sayısını sayıyoruz. 37 sıra. 10 santimetreye düşen ilmek ve sıra sayısını bulduktan sonra örgü yoğunluğunu hesaplıyoruz. Örgü yoğunluğu 1 santimetreye düşen ilmek ve sıra sayısı arkadaşlar. 10 santimetreye 24 ilmek düşüyordu. 10'a böldüğümüzde 1 santimetreye 2,4 ilmek düşüyor. 10 santimetreye 37 sıra denk geliyordu. Yine 10'a böldüğümüzde 1 santimetreye 3,7 sıra denk geliyor. Örgü yoğunluğunu bulduktan sonra göğüs ölçüsünü alıyoruz. Göğüsümüzün en yüksek yerinden çevresini çok sıkı ve gevşek olmayacak şekilde ölçüyoruz. Ben ölçtüm 108 santimetre. Bu ölçüye istediğimiz bolluk payını ekliyoruz. 6 santimetre ile 10 santimetre arası bir bolluk payı ekleyebilirsiniz. İsteğinize kalmış. Ben 8 santimetre ekledim. Toplam 116 santimetre buldum. 116 santimetreyi ikiye böldüm. 58 santimetre yarım beden ölçüsü. Arka bedenimizin genişliği 58 santimetre olacak. Şimdi ilmek sayısını hesaplıyoruz. 1 santimetreye 2,4 ilmek denk geliyordu. 58 ile çarptığımızda 139,2 ilmek buluyoruz. Yuvarlıyorum 140 ilmek. Desenimiz için 8 ilmek ve katları gerekiyor.
Bulduğumuz ilmek sayısının 8'e tam bölünmesi gerekiyor. O yüzden ben 144 ilmek alıyorum. Tam 8'e bölünüyor. 2 ilmek de kenar ilmek olarak ekliyorum. 146 ilmekle arka bedeni örmeye başlayacağım. Sizler de kendi ölçünüze göre ilmek sayısını bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Diğer işlemler aynı şekilde devam edecek. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Örmeye arka bedenden başlıyoruz. 2 kenar ilmek de dahil olmak üzere toplam 146 ilmek alacağım. İtalyan ilmek alma tekniğini uygulayacağım. Sizler istediğiniz ilmek alma tekniğiyle ilmeklerinizi alabilirsiniz. İlmek almak için yaklaşık 2 metre kadar ip ayırdım. İpi biraz uzun tuttum. Daha sonra dikiş işlemlerinde kullanacağım artan ipi. Bu taraftaki ipimiz de yumaktan gelen ipimiz. Şu şekilde parmaklarımı araya geçirip bir üçgen oluşturuyorum. Daha sonra 3 numaralı şişle ilmek alıyorum. Örgümüzü 3,5 numarayla öreceğiz. İlk 3 sırasını 3 numarayla örüyoruz. Şişimi üstten bu şekilde geçiriyorum ve saat yönüne doğru çeviriyorum. İlk ilmeği aldım. İşaret parmağımdaki ipin altından şişi geçirip aradan çıkıyorum. Baş parmağımdaki ipi alarak bir ilmek alıyorum. Gördüğünüz gibi bu almış olduğum ilmek ters ilmek. İp önünden geçiyor. Şimdi tam tersini yapıyorum. Baş parmağımdaki ipin altından geçip aradan çıkıyorum. İşaret parmağımdaki ipi alıyorum. Bu da düz ilmeğimiz. Aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceğim. İlmek alırken ilmekleri şu şekilde tutuyorum dönmemeleri için ve devam ediyorum. Toplam 145 ilmek aldım. Son ilmeği ise normal ilmek alma tekniğiyle alıyorum. İlmekler dönmesin diye. Şimdi toplam 146 ilmek almış oldum. Birinci sıradan örmeye başlayacağım. Düz ilmekleri öreceğim. Ters ilmekleri örmeden kaydıracağım. İlk 3 sırayı bu şekilde örüyoruz. İlk ilmeği kaydırıyorum, kenar ilmeğimiz. Sırada ters ilmek var. İpim önde, bu ters ilmeği de örmeden kaydırdım. İlmeğin önünden ipi arka tarafa geçiriyorum. Sırada düz ilmek var. İlmek alma şeklimden dolayı ilmeklerin yönü ters. Bu şekilde batıyorum ilk sırada ve bu ilmeği düz örüyorum. Tekrar ipi ön tarafa getiriyorum. Sırada ters ilmeğimiz var. Örmeden kaydırıyorum. İpi tekrar arkaya alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Bu şekilde ters ilmekleri kaydırıp düz ilmekleri örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Birinci sıranın sonuna geldim. Kenar ilmeği ters örerek sırayı tamamlayıp dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Aynı şekilde örüyorum. Kenar ilmeği bu şekilde kaydırıyorum. Ters ilmeği örmeden aldım. Düz ilmekleri örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmeği ters örerek ikinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. Üçüncü ve son sıraya başlıyorum. Yine aynı şekilde öreceğim. Kenar ilmekten sonra ters ilmeği örmeden kaydırıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Üçüncü sırayı tamamladım. Şimdi 3,5 numaralı şişlerime geçiş yapıyorum. Bundan sonra 10 sıra birebir lastik öreceğim. Birebir lastik örerken hem düz hem de ters ilmekleri örerek devam edeceğiz. Burası örgümüzün ön yüzü olacak. Başlangıç ipimiz sol kenarda. İlk birebir lastik sırasına başlıyorum. Kenar ilmekten sonra ters ilmeği örüyorum. Düz ilmekleri de örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum.
Toplam 10 sıra birebir lastik örelim. Toplam 10 sıra birebir lastik ördüm ve lastik örgüyü tamamladım. Lastiğin uzunluğu yaklaşık olarak 3 santimetre. Şimdi ajur desene geçiş yapacağız. Şu şekilde bir şema hazırladım. Ekran çıktısı alarak bu şemadan yararlanabilirsiniz. Desenimiz 2 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm deseni 3 ilmek ve katlarından oluşuyor ve 8 sırada tamamlanıyor. İkinci bölüm deseni ise 8 ilmek ve katlarından oluşuyor, 10 sırada tamamlanıyor. Sadece ön sıralar gözüküyor şemada. Ters taraflarda haroşa örgü dışındaki ilmekler ters örülecek. Çarpıyla belirttiğim sıralar haroşa örgüyü gösteriyor. Hem ön yüzde hem de arka yüzde bu sıraları düz öreceğiz. Boş kutular düz örgü. U şeklinde gösterdiğim işaretler dolama yani artırmalar. Ters ok işareti birer ilmek eksilteceğini ve ilmeğin yönünün sol tarafa baktığını gösteriyor. V içerisinde 2 sayısı bulunan işaretler ise sağ tarafa doğru birer ilmek eksiltileceğini gösteriyor. Örerken daha iyi anlaşılacak. Koyu renkler içerisindeki ilmekler sürekli tekrar edilerek devam edecek. Şimdi birinci desenden örmeye başlıyoruz. Desenin birinci sırasına başlıyorum. Toplam 4 sıra haroşa öreceğim. Kenar ilmekten sonra bütün ilmekleri düz örüyorum sıra sonuna kadar. Kenar ilmeği ters örerek birinci haroşa sırasını tamamladım. Şimdi dönüşte yine haroşa örüyorum. Bütün ilmekleri düz öreceğim. Kenar ilmekten sonra son ilmeğe kadar düz devam ediyorum. İki sıra haroşa ördüm. Şimdi üçüncü sıraya başlıyorum. Aynı şekilde 2 sıra daha örelim. Tekrar birlikte olacağız. Toplam 4 sıra haroşa ördüm. Şimdi 5. sıraya başlayacağız. 5. sırada düz öreceğiz. Sıra sonuna kadar düz devam ediyoruz. Beşinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. Ters tarafta bütün ilmekleri ters örüyorum. 6. sıraya başlıyorum. Altıncı sırayı tamamlayıp dönüyorum. Şimdi 7. sıraya başlayacağım. Kenar ilmekten sonra bir ilmek artış yapıyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Örerken bir ilmek artırmış olacağım. Şimdi bu ters ok şeklindeki eksiltmeyi yapacağız. İlmek artırdım. İlk ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden sağ şişime kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Düz örerken burada bir artış yaptım. Kaydırmış olduğum ilmeği de ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. İlmeğin yönü sol tarafa bakıyor. Daha sonra bir ilmek düz örüyorum. Aynı işlemleri tekrarlayarak devam ediyorum. Önce bir artış yapıyorum. Sıradaki ilk ilmeği düz örecekmiş gibi kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Bir ilmek düz örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Yedinci sırayı tamamladım. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. 8. sırada bütün ilmekleri ters örüyorum.
8. sırayı tamamlayıp dönüyorum. Ajur deseni tamamladım. Toplam 8 sıra ördüm. Aynı şekilde 3 tekrar daha öreceğiz. Birinci sıradan başlayacağız. Aynı işlemleri yaparak 8 sıra örüp ikinci tekrarı bitireceğiz. Bu şekilde tam 3 tekrar yapacağız. Dördüncü tekrarda ise ilk 6 sırayı öreceğiz. 7. ve 8. sırayı örmeyeceğiz. Daha sonra ikinci ajur desene geçiş yapacağız. Tekrarlarımızı tamamlayalım. Tekrar birlikte olacağız. Birinci ajur desen tekrarlarını tamamladım. Toplam 1, 2, 3, 4 tekrar yaptım. 5. tekrarda ise toplam 6 sıra ördüm. 7. ve 8. sırayı örmedim. Yani 4 sıra haroşa, 1 sıra düz, 1 sıra da ters ördüm. Şimdi ikinci ajur desene geçiş yapıyoruz. İkinci ajur desenimiz 8 ilmekten oluşuyor ve 4 sırada tamamlanıyor. Koyu renkle belirttiğim bölümdeki işlemleri tekrar ederek devam edeceğiz. Kenar ilmekten sonra 2 düz ilmek örerek başlangıç yapıyorum. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Bu ayraçtan sonraki ördüğüm 8 ilmeği tekrarlayarak devam edeceğim. Burada önce sağa doğru 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilteceğiz. 2 ilmek dolama yapacağız. Daha sonra sol tarafa doğru 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilteceğiz. 4 ilmek düz öreceğiz. Hep aynı işlemleri yaparak devam edeceğiz. Şimdi 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Şişin başını bir kez doluyorum. Tekrar ipim ön tarafta. Örerken bir dolama daha yapmış olacağım. Yani 2 dolama yapıyorum. Şimdi sol tarafa doğru bir ilmek eksilteceğim. İlk ilmeği düz örecekmiş gibi kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Daha sonra 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. Şimdi 2 ayraç arasındaki işlemleri tekrarlayarak devam ediyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüp bir ilmek eksiltiyorum. 2 dolama yapıyorum. İlk ilmeği düz örecekmiş gibi kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. 4 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Son desen tekrarını ördüm. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. Kenar ilmekten sonra 6 ilmeğim kaldı. Son tarafı bu şekilde tamamlayacağız. Yeni bir desene başlangıç yapıyorum ama tam tamamlanmadan yarım kalacak. İlk 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. 2 dolama yapıyorum. Bir ilmek daha eksiltiyorum. 2 düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeği örerek birinci sırayı tamamlıyorum. Simetri olması için 2 düz ilmekle başlamıştık. Yine 2 düz ilmekle bitirdik. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Bütün ilmekleri ters örüyorum. Doladığım ilmeğe kadar ters devam ediyorum. Burada 2 dolama yapmıştık. İlkini ters örüyorum. İkinci dolamayı örerken arka taraftan ilmeğe batıyorum. Bu şekilde çapraz ve yine ters örüyorum. Devam ediyorum. Dolama ilmeklerine geldim yine. İlkini ters örüyorum. İkinciyi ters örerken
arka taraftan ilmeğe batıyorum. Çapraz ters örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. İkinci sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Üçüncü sıraya başlayacağım. Kenar ilmekten sonra bir artış yapacağım. Bir ilmek sol tarafa doğru eksilteceğim. Kenar ilmeği alıyorum. İpi ön tarafa getirip bir ilmek artırıyorum. İlk ilmeği düz örecekmiş gibi sağa şişe kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. İlmeğin yönü sol tarafa bakıyor. Şimdi desen başlangıcına geliyorum. Burada kaydırmış oluyoruz. Önceden ilmek eksilterek başlayıp 4 ilmeği sonra örmüştük. Üçüncü sırada ise önce 4 ilmek düz öreceğiz. Daha sonra eksiltmeleri yapacağız. İlk olarak 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4. 2 ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek eksiltiyorum. 2 dolama yapıyorum. İlk ilmeği sağa şişe kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Şimdi bu örmüş olduğum 8 ilmeği tekrarlayarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Önce yine 4 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. İpi ön tarafa getirip 2 ilmek artış yapıyorum. Bir ilmek daha eksiltiyorum. İlmeğin yönü sol tarafa bakıyor. Bu şekilde devam edelim. Ayraca kadar geldim. Devam ediyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. İlmeklerin yönü sağ tarafa. Bir dolama yapıyorum. Kenar ilmeği örerek 3. sırayı tamamlıyorum. Dönüş yapıyorum. 4. sıraya başlayacağım. Kenar ilmekten sonra ters ilmek örmeye başlıyorum. Yine çift dolama ilmeklerini önceki sırada örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. İlk dolama ilmeğini ters örüyorum. İkinci dolama ilmeğini arka taraftan batıp çapraz ters örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dördüncü sırayı tamamlayıp dönüyorum. Şimdi 5. sıraya başlayacağım. 5. sıra aynen 1. sıra gibi örülüyor. 7. sırada 3. sıra gibi. Yani aynı şekilde bu ilk 4 sıradan bir kez daha öreceğiz. 9. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. Aynen yine kenar ilmekten sonra 2 düz ilmekle başlıyorum. Devam ediyorum. İkinci ajur desende toplam 8 sıra ördüm. İlk 4 sırayı 2 kez tekrar etmiş oldum. Şimdi 9. sıraya başlayacağım. 9. sırayı tamamlayıp 10. sırada bütün ilmekleri ters örerek dönüş yapacağım. Devam ediyorum. 9. sıraya başlıyorum. 2 düz ilmekle başlıyoruz. 2 ilmeği birlikte düz örüp bir ilmek eksilttim. 2 dolama yapıyorum. Bir ilmek de sol tarafa doğru eksiltiyorum. 4 düz örüyorum.
Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip dönüşte de bütün ilmekleri ters örelim. İkinci ajur deseni tamamladım. Toplam 10 sıra ördüm. Şimdi araya 4 sıra haroşa öreceğiz. Bir sıra düz, bir sıra da ters ördükten sonra yine bu 10 sırayı bir kez daha öreceğiz. Şimdi ilk olarak 4 sıra haroşa örelim. Bütün ilmekleri hem ön tarafta hem de arka tarafta düz öreceğiz. 4 sırayı tamamlayalım. Toplam 4 sıra haroşa ördüm. Şimdi 5. sırada bir sıra düz öreceğim. Kenar ilmeği örerek 5. sırayı tamamladım. Dönüyorum. Ters tarafta bütün ilmekleri ters örüyorum. 6. sıraya başlıyorum. Altıncı sırayı tamamladım. Dönüyorum. Şimdi yine ikinci ajur desenimizi çalışacağız 10 sıra. Önceden 10 sıra örmüştük. Üzerine 4 sıra haroşa, 1 sıra düz, 1 sıra da ters ördüm. Şimdi birinci sıradan itibaren örmeye başlıyorum. Toplam 10 sıra aynen şemadaki gibi öreceğiz. Ve tekrar birlikte olacağız. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek düz örerek başlıyoruz. Buraya bir ayraç yer değiştiriyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. 1 ilmek eksilttim. 2 ilmek dolama yapıyorum. 1 ilmek daha eksiltiyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Buraya da bir ayraç yer değiştiriyorum. Bu örmüş olduğum 8 ilmeği sıra sonuna kadar örerek devam ettiriyorum. Dönüşte dönüş sıralarını ters örüyoruz. Daha sonra yine 3. sıradan örmeye devam edeceğiz. Toplam 10 sıra örelim. Tekrar birlikte olacağız. Deseni tamamladım. Lastik örgünün üzerine toplam 64 sıra ördüm. Bundan sonra bu örmüş olduğum 64 sırayı aynı şekilde tekrar ederek örmeyi sürdüreceğim. Şimdi ilk sıradan itibaren başlayacağım. Bu şekilde devam edelim. Tekrar birlikte olacağız. Arka beden omuz eğimlerine kadar ördüm. Lastik başlangıcından son ördüğüm sıraya kadar olan uzunluk yaklaşık olarak 59 santimetre. Ajur desene başladığım sıradan itibaren son sırada dahil olmak üzere 208 sıra ördüm. 64 sıralık ajur desen tekrarından 3 tam desen tekrarı yaptım. Dördüncüye başladım. Birinci ajur desenden 2 tekrar yaptım. Şimdi üçüncüye başlarken omuz eğimleri için kısa satır dönüşleri yapacağız. Birinci ajur deseni de hatırlatmak istiyorum. 8 sıradan oluşuyordu. 4 sıra haroşa öreceğiz. 1 sıra düz, 1 sıra ters ördükten sonra 7. sırada delikli ajur örgüyü çalışacağız. 8. sırada da ters örerek dönüş yapacağız ve bu işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. Bundan sonra sadece 1. ajur deseni çalışacağız. 2. desene geçiş yapmayacağız. Omuz eğimlerinin daha iyi anlaşılması için şöyle basit bir şema hazırladım. Toplam 146 ilmeğimiz bulunuyor. Bu 146 ilmeğin 48 ilmeğini yaka için ayırıyorum. Kalan ilmekleri de ikiye böldüm. 49 ilmek sağ omuz için, 49 ilmek de sol omuz için ayrıldı. Omuz eğimi vermek için 7 santimetre öreceğim. 7 santimetreye kaç sıra denk geldiğini hesaplıyorum önce.
1 santimetreye 3,7 sıra denk geliyor. 7 ile 3,7'yi çarptığımda 26 sıra öreceğim ortaya çıkıyor. Toplam 26 sıra örülecek. Her iki sırada bir kısa satır dönüşü yapacağım için 26 sırayı da 2'ye bölüyorum. 13 kez kısa satır dönüşü yapacağım ortaya çıkıyor. Son bir hesaplama daha yapacağız. Her dönüşte kaçar ilmek bıraktığımızı hesaplayacağız. 49 ilmeği 13'e bölüyorum. 3 ilmekten fazla küsuratlı çıkıyor. O yüzden ben 10 kez 4'er ilmek bırakarak dönüş yapacağım. Kalan 9 ilmeği de 3'er 3 kez dönüş yaparak tamamlayacağım. Örerken daha iyi anlaşılacak. Toplam 16 sıra ördükten sonra, yani 8 kısa satır dönüşü yaptıktan sonra yaka ilmeklerini eksiltmeye başlayacağız. Şimdi birinci kısa satır dönüşlerini yapmaya başlıyorum. Son 4 ilmeği ayırıyorum. 4 ilmekten önce dönüş yapacağım. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. İlk kısa satır dönüşünü sol omuzdan yapacağız. Buradan döndükten sonra yine 4 ilmek buradan ayıracağım ve 4 ilmekten önce dönüş yapacağım. Hemen buradan da ayırıyorum. Şimdi desenimi takip ederek bu ayrıca kadar öreceğim. Birinci haroşa sırasına başlıyorum. Son 4 ilmek kalana kadar devam edelim. Sol omuzda ayrıca kadar ördüm. Ayracı çıkarmadan önce 4 ilmek daha işaretliyorum. İkinci kısa satır dönüşünü belirliyorum. 1, 2, 3, 4. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Bir dahaki dönüşü buradan yapacağız. Şimdi bu ayracı çıkartıp dönüyorum. İlk kısa satır dönüşümüzü yapıyoruz sol omuzda. Şimdi buradan devam edeceğiz. 4 ilmek önce burada bitirip dönüş yapacağız. Şimdi bu ayrıca kadar devam ediyorum. Haroşa örüyoruz. Şimdi ilk ilmeği önce sağ şişime aktarıyorum. İlmeği geriye doğru çekip sıkıştırıyorum. Çift ilmek oluştu. Bu çift ilmek bir ilmek sayılıyor arkadaşlar. Burada delik oluşmaması için bu şekilde ilmeği sıkıştırdım. Devam ediyorum. İkinci haroşa sırasına başlıyorum. Ayrıca kadar örelim. Ayrıca kadar ördüm. Ayracı çıkarmadan önce yine 4 ilmek öncesine bir ayraç yerleştiriyorum. Bir sonraki dönüşü buradan yapacağız. Bu ayracı çıkartıyorum. Dönüş yapıyorum. Sağ omuzdaki ilk kısa satır dönüşünü yapıyoruz. Burada işaretledim. Şimdi örerek buraya kadar geleceğiz. İpim ön tarafta, ilk ilmeği sağ şişime aktarıyorum. Geriye doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum. Kısa satır ilmeğimiz. Tek ilmek sayılıyor bu 2 ilmek. Devam ediyorum. 3. haroşa sırasına başladım. Ayrıca kadar ördüm. İkinci kısa satır dönüşünü yapacağız sol omuzda. Yine 4 ilmek ayırıyorum. Bir dahaki dönüşü buradan yapacağız. Ayracı çıkartıp dönüyorum. İkinci dönüşü yaptık. Devam ediyorum. Buraya kadar geleceğim. 4. haroşa sırasına başlıyorum. İpim önde. İlk ilmeği sağ şişe aktarıp geriye doğru sıkıştırıp kısa satır ilmeği oluşturuyorum. Ayrıca kadar haroşa örüyorum. Ayrıca kadar geldim. Yine ayracı çıkarmadan önce 4 ilmek işaretliyorum bir sonraki dönüş için.
Ayrıca çıkartıp dönüş yapıyorum. Sağ omuzdaki ikinci kısa satır dönüşünü yapıyorum. Şimdi bir sıra düz öreceğim sıra sonuna kadar. İlmeği sağ şişe geçirip yine geriye doğru çekiyorum. Ayrıca kadar düz örüyorum. Ayrıca kadar geldim. Yine 4 ilmek işaretliyorum. Ayracı yerleştiriyorum. Bu ayracı çıkartıp dönüş yapıyorum. Sol omuzda 3. kısa satır dönüşünü yapıyorum. Ajur desenimizin 6. sırasına başlıyoruz. Bütün ilmekleri ters öreceğim. Yine ipimi önde ilk ilmeği sağ şişe alıp geriye doğru çekip sıkıştırıyorum. İpi öne getiriyorum. Bu ayrıca kadar ters örüyorum. Ayrıca kadar ördüm. Yine 4 ilmek işaretliyorum. Bu ayracı çıkartıp dönüş yapıyorum. Sağ omuzda 3. kısa satır dönüşünü yapıyorum. Desenimizin 7. sırasına başlayacağız. İpim önde, bir ilmek sağ şişe aktarıp ilmeği sıkıştırıyorum. Şimdi kontrol ediyorum. Delikler üst üste gelecek şekilde ayarlıyoruz. Burada başladığımız gibi başlayabiliriz. Farklı da denk gelebilir. Çünkü ilmekleri bırakarak devam ettik. Tam bu deliğin içindeki ilmeği takip ediyorum. Bu ilmekten önce artış yapıp daha sonra ilmek eksilteceğim. Tam denk geldi. İpi ön tarafa getirip bir ilmek artırıyorum. İlk ilmeği sağ şişe kaydırdım. İkinci ilmeği düz örüp kaydırdığım ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Tam delikler üst üste geldi. Devam ediyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Yine ipi ön tarafa getiriyorum. Bir ilmek artırıp bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bu şekilde ayrıca kadar devam ediyorum. Ayrıca kadar ördüm. Şimdi bir işaretleyici daha yerleştiriyorum. 4. ilmekten önce. Bu ayracı çıkartıp döndüm. Şimdi sol omuzda 4. kez kısa satır dönüşü yapıyoruz. İpim önde, ilk ilmeği sağ şişe aktarıp geriye doğru çekiyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Kısa satır ilmeği oluşturdum. Ajur desenimizin 8. sırasını örüyorum. Diğer ayrıca kadar ters olarak devam ediyorum. Ayrıca kadar ördüm. Yine 4 ilmek ayırıyorum. Bu ayracı çıkartıp dönüş yapıyorum. Sağ omuzdaki 4. kısa satır dönüşünü yapacağım. Bu şekilde örmeyi sürdüreceğiz. Burada kısa satır dönüşlerimiz hem sağ kenarda hem de sol kenarda 8 kez olduktan sonra yaka ilmeklerini eksilteceğiz. Şimdi 1. ajur desenin ilk sırasından tekrar başlayacağım. İpim önde, ilmeği sağ şişe aktarıyorum. Geriye doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum. 1. haroşa sırasına başlıyorum. Bu şekilde devam edelim. Hem sağ kenarda hem de sol kenarda 8'er kez kısa satır dönüşü yaptıktan sonra tekrar birlikte olacağız. Sol omuzda 8 kez kısa satır dönüşü yaptım. Şimdi sağ omuza geldim. 8. kez kısa satır dönüşü yapacağım. Döndükten sonra yaka ilmeklerini eksiltmeye başlayacağız. Dönüşümüzü yapalım. Ayraca kadar ördüm. Ayraçtan önce
4 ilmek sayıp işaretliyorum. Bir sonraki dönüş yerini işaretledim. Bu ayracı çıkartıp dönüş yapıyorum. Sağ omuzdaki 8. kısa satır dönüşünü yapmış olduk. Şimdi ilmek eksilteceğim yeri işaretleyeceğim. Buraya kadar işaretledik. Bu 4 ilmeği saymıyorum. Burada omuz eğimleri için 3, 6, 9, 4 ilmek daha 13 ilmek var. Burada da yine kademeli olarak yaka eksilteceğiz. 7 ilmek var. 13 ve 7 ilmeği topladığımda 20 ilmek oluyor. Bu işaretten sonra 20 ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Bu tarafta da aynı şekilde bu işaretten önceki 20 ilmeği sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Buraya da bir işaret yerleştiriyorum. Kırmızı işaretler arasında 34 ilmek var. Şimdi dönüş yaptım. Bu işarete kadar öreceğim. Bu iki ayraç arasındaki 34 ilmeği kapatacağım. Devam edeceğim. Belirttiğim gibi sol omuzu örmeye devam edeceğiz. Önce ilk ilmeği sağ şişime alıp ilmeği geriye doğru çekiyorum. Kısa satır ilmeği oluşturdum. 4 sıra haroşa öreceğiz. Yine deseni takip ediyorum. Birinci sıraya başladım. Kırmızı ayraca kadar geldim. Şimdi 34 ilmek eksiltiyorum, kapatıyorum daha doğrusu. İlk 2 ilmeği önce düz örüyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksiltiyorum. Sırayla ilmekleri örerek kapatıyorum. Kırmızı ayraca kadar devam edelim. Kırmızı ayraca kadar 33 ilmek kapattım. Bir ilmek de ayraçtan sonra alıp örüyorum ve bu ilmeği kapatıyorum. 34 ilmek kapatmış oldum. Şimdi ayraca kadar devam edeceğim. Kısa satır dönüşü yapacağız. Ayraca kadar düz örelim. Ayraca kadar ördüm. Şimdi yine 4 ilmeği işaretliyorum. Bu ayracı çıkartıyorum. Dönüş yapıyoruz. Buradan işaretliyorum. 9. kısa satır dönüşünü yaptım. Bir ilmek yine alıp geriye doğru çekiyorum. Ajur desenimizde ikinci sıraya, haroşa sırasına başlıyorum. Yaka kenarında bir ilmek kalana kadar örüyorum. Yaka kenarına kadar geldim. İpi ön tarafa alıyorum. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Şimdi yaka kenarında 3 ilmek eksilteceğiz. Burada merdiven şeklinde görüntü oluşmaması için son ilmeği örmeden alıyoruz. İkinci ilmeği bu örmeden aldığım ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Sıradaki ilmeği örüyorum. Bir ilmek daha eksiltiyorum. 2 oldu. Ve 3. ilmeği eksilttim. Ayraca kadar devam ediyorum. 3. haroşa sırasını örüyorum. Ayraca kadar geldim. Şimdi dönüş yapacağım. Bu sefer 3 ilmek ayıracağım. 3 defa 3'er ilmeklik dönüşler yapacağız. Hemen 3 ilmek sayıyorum ve buraya bir işaret yerleştiriyorum. Ayrıca çıkartıp dönüyorum. Onuncu kısa satır dönüşünü yaptım. Sol omuzda bir ilmek alıp geriye doğru sıkıştırıyorum. Yaka kenarında bir ilmek kalana kadar örüyorum.
Dördüncü haroşa sırası. Yine ipi öne alıp bu ilmeği örmeden alıyorum. Dönüyorum. Yaka kenarında şimdi 2 ilmek eksiltiyorum. 1 2 ilmek eksilttim. Ajur desenimizin 5. sırasına başlıyorum. Düz örüyorum ayraca kadar. Üç ilmek işaretliyorum yine. Ayraca çıkartıp dönüş yapıyorum. İlk ilmeği geriye doğru sıkıştırıyorum. 6. sırada ilmekleri ters örüyorum. Son ilmeği örmeden alıp dönüş yapıyorum. Yaka kenarında 1 ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek eksilttim. Ayraca kadar devam ediyorum. Artık işaret bırakmıyorum. Bu dönüşü yaptık. Dönüyorum. Geriye doğru ilmeği sıkıştırıyorum. İlmekleri ters örüyorum. Yine son ilmeği örmeden alıp dönüş yapıyorum. Kısa satırları tamamladım. Şimdi son kez yaka eksiltmesini yapacağım. Ve bütün ilmekleri sıra sonuna kadar düz öreceğim. Dönüşte de ilmekleri kapatacağım. Yine ilk ilmeğin içerisinden ikinci ilmeği geçiriyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Düz devam ediyorum. Çift ilmekler kısa satır ilmeklerimiz. Bu şekilde 2 ilmeğe birden batıyorum. Düz örüyorum. Devam ediyorum. Yine çift ilmeğe alttan batıyorum. 2 ilmeği birlikte alarak örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ördüm. Dönüyorum. İlmekleri örerek kapatıyorum. İlk ilmeği kaydırıyorum. İlmekler ters olduğu için ipi ön tarafa alıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Birinci ilmeği üzerinden geçirip eksiltiyorum. Sıradaki ilmeği yine ters örüyorum. Sıradaki ilmeğin üzerinden ilk ilmeği geçiriyorum. Bu şekilde bütün ilmekleri kapatıyorum. İlmekleri kapattım. İpi kesiyorum. Son ilmeğin içerisinden ipi geçirip sabitliyorum. Sol omuzu tamamladım. Omuz eğimini ölçüyorum. Hemen hemen 7 santimetre. Şimdi diğer tarafı örmeye geçiyoruz. Diğer omuzu örmeye geçiyorum. Hemen kaldığımız yerin alt bölümünden bir tığ yardımıyla ipi tutturuyorum. Üç ilmek eksilterek başlayacağım yaka kenarından. Kenar ilmekten sonraki ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeği üzerinden geçirip bir ilmek eksiltiyorum. Sıradaki ilmeği ters örüyorum.
2 ilmek eksilttim. Bir tane daha örüp eksiltiyorum. Toplam 3 ilmek eksildi. Bu şekilde. 3 ilmek eksilttim. Ayrıca kadar devam ediyorum. Haroşa örüyorum. Dokuzuncu kısa satır dönüşünü yapacağız. Şimdi bir 4 ilmek daha ayırıyorum diğer dönüş için. Bu ayracı çıkartıp dönüyorum. 9. kısa satır dönüşünü yaptım bu kenarda. İlk ilmeği sağ şişe geçirip geriye doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum. 3. haroşa sırasına başlıyorum. Yaka kenarında bir ilmek kalana kadar devam ediyorum. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Yaka kenarında 2 ilmek eksilteceğim. İlk ilmeğin içerisinden ikinciyi geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Haroşa örüyoruz. İkinci ilmeği de eksilttim. Ayrıca kadar devam ediyorum. 10. kısa satır dönüşünü yapıyorum. Şimdi 3 ilmek ayıracağım. Dönüyorum. İlk ilmeği sağ şişe geçirip geriye doğru çekiyorum. Düz örüyorum. Yaka kenarında son ilmeğe kadar devam ediyorum. Bu ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Şimdi bir ilmek eksiltiyorum. Yaka kenarındayız. Ters örerek ayrıca kadar devam ediyorum. 11. kısa satır dönüşünü yapıyorum. Yine 3 ilmek ayırıyorum. Dönüyorum. Düz devam ediyoruz. Yine ilk ilmeği sağ şişe aktarıp geriye doğru çekiyorum. Devam ediyorum. Son ilmeğe kadar örüyorum. Son ilmeği örmeden alıp dönüş yapıyorum. On ikinci kısa satırımızı yapıyoruz. Bir ilmek daha eksiltiyorum yaka kenarından. On ikinci kısa satır dönüşünü yaptık. Şimdi 13.'yü örerek devam edeceğiz. İlk ilmeği sağ şişe geçirip şu şekilde çekiyorum. Bütün ilmekleri örüyorum. Kısa satır dönüşlerini tamamladım. 13. de bu oluyor. Burayı da işaretleyeyim. Şimdi döneceğim. Ters tarafta bütün ilmekleri ters öreceğim. Ön taraftan örerek eksilteceğim. İlk ilmeği kaydırıyorum. Ters örerek devam ediyorum. Yine bu kısa satır ilmeklerini, çift ilmekleri birlikte örüyorum. Son ilmeği örüp dönüş yapıyorum. Ön yüzden bütün ilmekleri düz öreceğim ve keseceğim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği düz örüp ilmek eksiltiyorum.
Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Keserken ilmekleri çok sıkı tutmayalım. Üst tarafın toplamaması için. Son bir ilmeğim kaldı. İpi kesiyorum. İpi ilmeğin içerisinden geçirip sabitliyorum. Arka bedenin örme işlemini tamamladım. Omuz eğimleri bu şekilde. Burada videomuzun sonuna geldik. Ön bedenlerin örme işlemini ikinci bölümde anlatacağım. İkinci bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.